Warhammer 40K'nın tamamen özgün, eşi benzeri olmayan bir evren olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ama endişelenmeyin. Çünkü işin güzel tarafı şu. Aslında bildiğiniz her şey bu evrende. Dune'dan Yıldız Gemisi askerlerine, Lovecraft'ın kozmik dehşetlerinden elf destanlarına kadar her şey Games Workshop'ın gotik kazanında kıvamını bulmuş durumda. Bugün size içinizdeki o tanıdıklık hissini yaratan her bir kaynağı sırasıyla açıklayacağım. İşte bugünkü video boyunca parça parça inceleyeceğimiz, kimi tanıdık gelirken kimi de size vay arkadaş dedirtecek ve Warhammer 40K evreninin DNA'sını oluşturan tüm esin kaynaklarının kapsamlı ve tek parça incelemesi. 1965 yılında Frank Herbert tarafından kaleme alınan ilk ve en meşhur bilim kurgu destanlarından olan Dune, Warhammer 40K'nın siyasi, sosyolojik ve galaktik altyapısını kuran en önemli yapı taşıdır. Mesela İnsanlık İmparatoru. Leto II'nin insanlığı korumak için binlerce yıl tahtta kalan yarı tanrı hükümdar konsepti Warhammer 40K'nın altın tahttaki imparatoru olmuştur. Dune'daki Tanrı İmparator, imparatorluğun kuruluşunun başlarında değil, Paul Atreides'in varisi olarak bu ünvanı sonradan üstlenir. Ancak Warhammer 40K'daki imparatorun ne adını biliriz ne de kökenini. Warp Navigator'ları. Uzayı bükmek için baharat kullanan mutant Dune Navigator'ları Warhammer 40K'da Warp içinde gemilere yol gösteren 3. göz mutantlarına dönüşmüştür. Dune'da baharat insanlara geleceği görme gibi yetiler verirken en önemlisi de Navigators denen ve Türkçe'ye seferciler olarak çevirebileceğimiz sınıf Dune evreninde yıldızlar arası seyahatin tekelini bağımsız bir lonca olarak elinde tutuyordu. Warhammer 40K'da ise bin yıllar boyunca yaşanan mutasyonların kendilerinde Warp içinde görme yetisi tanıdığını fark eden bir zümrenin sadece kendi arasında aile kurarak bu geni bir şekilde kendilerine saklayıp yıldızlar arası seyahat üzerinde yine bir tekel elde etmesini okuyoruz. Navigator zümresi ama iki evrende de imtiyazlı ve nüfuzlu. Yapay zeka yasağı. Dune'daki Butlerian Cihad, yani makinelere karşı savaş, Warhammer 40K'da Man of Iron, demir insanlar isyanı ve sonrasında yapay zekanın kesin olarak yasaklanması şeklinde işlendi ki buna Abominable Intelligence deniyor fanlar arasında. Tabi Dune'da makinalara karşı savaşı anlatan ayrı roman ve hikayeler varken insanoğlunun yapay zekanın kontrolünü kaybederek varoluş savaşına girişmesi Warhammer 40K'da henüz hiç detaylandırılmamış bir arka plan hikayesi olarak yer alıyor. İki evrende üstlerine farklı eğilmiş olsa da iki evrenin sakinlerinin de yapay zekadan ölümüne korkup ona uyguladıkları katı yasaklar birbiriyle çok ama çok benzer. Bir diğer benzerlik Astra Militarum'un temel silahı olan lasgan'ın adını ve fikrini doğrudan Dune evreninden alıyor olması. Warhammer 40K'da lasgan'ın tarihi, neden kullanılmaya başladığı gibi detayları bulamazsınız. Günümüz dünyasının basit, ucuz ve işlevli silahları gibi 41. bin yılda bir lasgan her yerde bulunabilir, kolaylıkla kullanılabilir. Imperium'un sınırsız asker gücüne aynı hızda cepheye yetiştirilebilecek, kullanımı ve üretimi kolay bir silah yani. Dune'da ise yaklaşım biraz daha farklıdır. Teknolojik gelişmelerle gelinen lasgan noktası kişisel kalkanların icat edilmesiyle aslında kullanılamaz hale gelir ve arka planda anlatılır. Ve sadece çok büyük ölçekli çatışmalarda herkesin kalkan kullanamadığı zamanlarda iş gören bir silahtır. Starship Troopers. Casper Van Dien'in başrol oynadığı 1999 filmiyle karışmasın lütfen. Bahsettiğim Robert Heinlein'in 1959 tarihli o filme de ilham veren militarist bilim kurgu eseri. Heinlein evrenin askeri teknolojisine ve taktiksel vizyonuna çok az da olsa siyasi oluşumuna yön vermiştir. Power Armor. Askerlerin kas gücünü artıran, içinde kendi yapay kasları ve yaşam destek üniteleri olan zırh fikri doğrudan bu kitaba dayanır. Space Marine'lerin o koca omuzlu, insanın ruhunun içine bakan suretli zırhlarına ilham veren ilk örneği
Robert Heinlein'in bu romanında görüyoruz yani. Tabii Games Workshop bu fikri kendisi birçok açıdan geliştirdi. Öncelikle güç zırhı Space Marine'lerin en önemli ayırt edici fiziksel özelliklerinden biri olurken Games Workshop'ın çorbaya kattığı Orta Çağ ve özellikle feodal İngiltere estetikleri yani zırhların üzerindeki süslemeler ve boyamalar Warhammer 40K'nın en ikonik ordusunu oluşturmada başrol oynadı. İndirme kapsülleri. Space Marine'lerin yörüngedeki gemilerden gezegen yüzeyine doğrudan birer meteor gibi fırlatılması konsepti kitaptaki Cap Troopers taktiğinin birebir kopyasıdır. Fiziksel olarak yörüngeden yüzeye fırlatılmanın stresini atlatabilecek bir vücuda sahip olmak gerekse de yörüngedeki bir gemiden yüzeye en hızlı asker indirme yolunun bu olduğu kesin. Elbette Games Workshop bu unsuru da %110 gazla bambaşka bir seviyeye taşıdı ama askerlere bu dayanıklılığı verelim derken Astartes fizyolojisi altında lore'un bambaşka ve derin mi derin bir başka boyutunun da temel taşlarını attılar. Tyranids. Starship Troopers'daki Arachnids yani böcekler olarak adlandırabileceğimiz ve insanlığın sürekli savaş halinde olduğu sayıları adeta sonsuz ve her gezegende peydah olabilen dev böceksi yaratıklar Tyranidlerin esin kaynaklarından biridir ama tek esin kaynağı da bu değildir. Tyranids'in asıl esin kaynağına videonun ilerleyen kısımlarında daha derinlemesine gireceğim. Isaac Asimov'un Vakıf serisi. Asimov'un sonrasında geniş bir seriye dönüşen 1951 tarihli Vakıf adlı romanında bahsi geçen çöküşteki bir galaktik imparatorluk vizyonu Warhammer 40K'nın İmperium'unun da onun bilgi ve teknolojiye olan yozlaşmış bakış açısında derinden etkilemiştir. En önemlilerinden bir tanesi teknoloji rahipleri. Teknolojinin nasıl üretildiği unutulduğu için makineleri tamir etmek yerine onlara kutsal yağlar sürüp dualar eden rahipler, vakıftaki nükleer reaktörleri ayinlerle çalıştıran bilim rahiplerinin karanlık bir parodisidir aslında. Nasıl ki imparatorluk yeni bir icat yapamaz, elindeki makineleri anlamadan dualarla çalıştıran teknolojik açıdan gelişmiş gibi görünmekle beraber aciz kalmış bir medeniyetse, Vakıf serisindeki durum da böyleydi. Vakıf serisini Warhammer 40K'ya başladıktan sonra okuduğum için bu benzerlik karşısında ben tebessüm etmiştim. Meğersem işin aslı başka türlüymüş. Karanlık Çağ yani Age of Strife. İnsanlığın galaktik imparatorluğunun çökmesi ve binlerce yıl süren cehalet barbarlık dönemi Vakıf'ın temel çıkış noktasıyla aynıdır. Vakıf serisinde arka planda çöken bir imparatorluk bulunur. Vakıf'ın kuruluş amacı da aslında bu çöküş ve dağılma sürecinin olabildiğince kısaltılması ve medeniyeti olabilecek en az hasarla kurtarmaktır. Ve romanlar boyunca bu çöküşün izlerini birbirleriyle savaşan derebeylikler ve gezegenler formunda ve yıkılmış medeniyetlerin harabelerinde bol bol görürüz. Warhammer 40K'nın arka planında insanoğlunun başından geçen Age of Strife, Vakıf serisinin bu yönünden kuvvetlice esinlenmiştir. Kısa bir Engizisyon notu. Bu videoda üye oylarıyla belirlendi arkadaşlar. Eğer siz de Engizisyon'un iç halkalarına erişip kanaldaki içerikle ilgili söz sahibi olmak ve bazı içeriklere daha erken erişmek istiyorsanız kanala üye olmayı düşünün derim. Halen de kanala abone olmadıysanız bunun gibi özgün ve derinlemesine içerikler için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı da lütfen unutmayın. Ben söylemiyorum ama beğenileri de Engizisyon takip ediyor, ona göre aman diyeyim. Michael Moorcock'ın Elric serisi ya da Kaos mitosu. Games Workshop, kaos konseptini neredeyse hiç değiştirmeden İngiliz yazar Michael Moorcock tarafından kaleme alınan Sword and Sorcery serisinden almıştır. Kaos'un evrensel sembolü olan 8 köşeli yıldız doğrudan Moorcock'ın kitaplarından alınmıştır ama birazcık farklı. Moorcock'ın yarattığı evrenlerde düzen ve kaos sürekli bir mücadele halindedir ve aslında ikisinin de mutlak hakimiyeti tehlikelidir. Düzen tek bir ok tarafından temsil edilirken kaos aynı noktadan çıkan ve her biri farklı yöne bakan 8 ok şeklinde tasvir edilir ki 40K'daki kaosun 8 köşeli yıldızı da buradan gelir. Warhammer 40K'daki ana güç mücadelesi Sword and Sorcery serisinden büyük ölçüde ilham almıştır yani. Bir diğer benzerlik ruhları emen, insan hırslarından beslenen kozmik güçler, iblisler ve Anathema ile benzerlikler taşıyan Stormbringer adlı kullanıcısına güçler bahşederken kurbanlarının ruhlarıyla beslenen bilinç sahibi silahlardır.
Bunlar da Moorcock'ın eserlerinden büyük ölçüde yozlaştırıcı güçler olarak alıntılanmıştır. Hristiyanlık teolojisi. İngiliz teolog ve şair John Milton tarafından 1677'de kaleme alınan ve İncil'e dayanarak insanlığın düşüşünü anlatan epik Paradise Lost adlı şiir, Warhammer 40K'nın en temel taşı diyebileceğimiz Horus serisinin gen babasıdır. Bunu bilerek yaptım. Adem ve Havva'nın cezbedilmesi ve cennetten kovulması gibi İncil'de geçen konularla başlasa da Milton'ın eseri ağırlıklı olarak Tanrı'nın en sevdiği evladı ve baş melek Lucifer'a odaklanır. Burada baş melek diyebileceğimiz ünvan Warhammer'da War Master olarak tezahür ederken Lucifer yani Tanrı'nın en kıymetli evladı da War Master ünvanını aldıktan kısa bir süre sonra Kaos tarafından yozlaştırılarak evlatlarıyla arası açık, kibirli, kabili ve kadiri mutlak bir tanrı diyebileceğimiz babasına yani imparatora isyan eden ve kardeşi kardeşle savaştırarak medeniyetin gördüğü en büyük iç savaşı çıkaran Horus'tur. Nasıl ki Lucifer cennete karşı savaş açtıysa Horus da Terra'ya savaş açarak isyan etmiştir. Engizisyon bunu biliyor aslında ama maalesef o yıllarda henüz kurulmamış olduğumuzdan olaylara müdahale etme şansımız olmadı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu tabii ki benzerliğin bu arada bir kısmı. İsyancı Kaos lejyonlarının en azından bu yolu kendi hür iradeleriyle seçmiş olmaları da Paradise Lost'tan gelen çok önemli bir tema. Bu isyancılar için o kadar önemli ki cennette kul olmaktansa cehennemde hüküm sürmeyi tercih ediyorlar ve kelimenin tam anlamıyla da böyle oluyor. Eye of Terror üzerinden Warp yani cehenneme sürülen melekler burada kendi dehşetli ama özgür hükümdarlıklarını kuruyorlar. H.P. Lovecraft'in Cthulhu mitosu. Warhammer 40K uzay operası elementlerini kozmik korku ile mükemmel birleştirir. Mesela The Warp, iblislerin, deliliğin ve fizik kurallarının olmadığı bu alternatif boyut, Lovecraft'in dış tanrılarının yaşadığı delirtici boyutlarla benzer bir mantıktadır. Warhammer 40K lore ve romanlarında kaos tanrıları ve güçlerinin fiziksel özellikleri her daim akıl almayan, ürkütücü ve mantık dışı gibi tasvirlerle anlatılır. Burada amaç tıpkı Lovecraft'in Cthulhu mitosunda yaptığı gibi deliliğin ve aklın sınırlarının da ta kendisinin bir korku unsuru olarak kullanılmasıdır. Onlarca gözü olan ya da kafası sadece bir ağızdan ibaret, uzuvları ters açılarda açılıp kapanan canlılar ve onların yuvası Warp, güçlü Lovecraft esin unsurları barındırır. Kadim olanlar ve Ktan. 1998 sonrasında lore'a dahil olan Necronlar aslında büyük ölçüde başka bir iki kaynaktan esin alsa da Necronların başlangıç hikayesinin en önemli unsurlarından milyonlarca yıl yaşında ve galaksinin tüm sistemlerinin kaderini tayin edebilecek olan kadim olanlar ve ezeli düşmanları Ktan ve bunlarla beraber gelen insan aklının tahayyül edemeyeceği kozmik korku unsurları da ağır biçimde Lovecraft'in o kadar eski ki akıl etmeye çalışmak bile insanı delirtecek kadim tanrılarından esin taşıyor. Değil bütün medeniyetleri, bütün güneşleri yutarak beslenen Ktan isim olarak dahi Cthulhu'dan ilham aldığını açıkça belli ediyor. J.R.R. Tolkien ve klasik fantastik edebiyat. Warhammer 40K aslında Games Workshop'ın fantezi oyunu olan Warhammer Fantasy'nin uzaya taşınmış bir halidir. Ve biliyoruz ki bütün fantastik kurgu eserlerinin ilk öncüsü J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisidir. Mesela Eldar. Elfler uzaya çıkmış, gururlu, kadim ve trajik bir şekilde çökmekte olan bir ırka dönüşmüştür burada. Tıpkı Tolkien'in elflerinde olduğu gibi medeniyetlerinin sonbaharındadır 40K'daki Eldar ve galaksiye hüküm sürecek güce sahip değillerdir. Ama tıpkı Tolkien'in eserlerindeki gibi kısıtlı güçlerini akıllıca ve sıkça da perde arkasından kullanarak galaksi üzerindeki nüfuzlarını asıl güçlerinin ima ettiğinden daha fazla tutarlar. Yani estetik olarak sivri kulaklı ve uzun boylu, güzel yüzlü olmalarının yanı sıra uzun ömürleri Tolkien'in elfleriyle yaşadıkları benzerliklerden sadece birkaç tanesidir. Orks. Tolkien'in barbar orkları Warhammer 40K'da mantar tabanlı, sporlarla üreyen ve tek amaçları savaşmak
olan uzay holiganları olmuştur. Orkların edebiyat ve sinemada farklı yorumları olsa da Games Workshop sağ olsun belki de en çığırından çıkmış tezahürleri Warhammer 40K'daki halidir. Bolca Mad Max ve İngiliz holigan kültüründen esin alan bu 40K orkları derme çatma hurdalar yapılan ve nasıl çalıştığını insanın inanası gelmeyen aletleriyle sürekli kavga dövüş peşinde, kafası güzel ve renk cümbüşü içinde bir gelgit dalgası gibi galaksiyi aşarak İmperium'un kıyılarını örseler durur. En önemlileri Eldar ve Orcs olsa da Tolkien esinleri Warhammer 40K'da bununla sınırlı değil elbette. Cücelerden esinlenen Leagues of Votan, Hobbitlerden esinlenen Squats ve Ogre türevi diyebileceğimiz Ogre'in Warhammer 40K'ya bakınca görebileceğimiz çokça Tolkien izinden sadece birkaç tanesi. Çizgi roman etkileri. Warhammer 40K'da klasik bilim kurgu çizgi romanlarından sayısız esin kaynağı bulabiliriz. 2000 AD ve Judge Dredd serilerinden bildiğimiz mega şehirler Warhammer 40K'nın etrafı çorak arazilerle çevrili, içindeki milyarlarca insanın büyük kısmının gökyüzünü hiç göremeden yaşayıp öldüğü kasvetli şehirler olarak karşımıza çıkar ki bunlarda güçlü bir cyberpunk etkisi de vardır. Nitekim şehirler aradan geçen bin yıllarda dışarı doğru genişleyeceğine kaçak kat çıkarcasına aşağıda hala insanlar varken sürekli eski tabakaların üzerine yenileri inşa edilerek atmosferin sınırlarına kadar ulaşan ağır sanayi ve kirlilikten ötürü havası toksik hale gelmiş kasvetli kentlerdir. Judge Dredd etkisi de bunun bir parçası. Warhammer 40K'da gördüğümüz Adeptus Arbites, aşırı nüfus ve yüksek suçla başa çıkamayan idarenin yakalama, yargılama ve infaz etme yetkisini tek kişiye verdiği Judge Dredd'in yargıçlarından esinlenmiştir. Öyle ki zırhları ve estetikleri de büyük ölçüde Judge Dredd'deki yargıçları andırır zaten. Buna bir de yakın zamanda Dark Tide'a eklenen Arbites karakterinin konuşmasını da ekleyebiliriz. Ben şahsen Arbites oynarken Karl Urban'ın Dredd filmindeki performansını duyuyorum. Belki sizin kulaklarınızda da yankılanıyordur. Bir diğer çizgi roman etkisi de Heavy Metal serisinden karşımıza çıkar. Bu meşhur çizgi romanların deri elbiseleri, abartılı omuzlukları ve olduk olmadık yere takılmış zincirleriyle Chaos Space Marines bu çizgi romanından oldukça etkilenmiştir diyebiliriz. Bu etkinin en ileri noktası olarak BDSM partisinden çıkmışçasına giyinmiş, ellerindeki gitarlarla düşmanlarını avlayan Noise Marines mesela görülebilir. Alien etkisi ve estetiği. İşte Tyranidlerin asıl esin kaynağı burada arkadaşlar. Tyranidlerin asıl esin kaynağı Starship Troopers'dan ziyade Alien serisidir. Galaksinin neresinden geldiği bilinmeyen ve insan konakçılar kullanarak gezegenlere sızan ki Gene Stealers kısmı buradan geliyor. Sonrasında ise her uzvu ve hatta bedeninin ta kendisi düşmanlarını öldürmek üzere evrim geçiren Alien'ın yaşayan silah Xenomorph'ları Tyranids'in düşünsel atası diyebiliriz. H.R. Giger'ın biyomekanik estetiği Tyranidlerin böceksi, sürüngenimsi ve vahşi bedenlerinde tekrar vücut buluyor adeta. Özellikle de Tyranidlerin kurbanlarını biyo havuzlarda eritip biyomaddeye çevirerek bunlardan beslenmesi Alien serisindeki Xenomorph yaşam döngüsünün ters yüz edilmiş bir hali gibi. Özellikle de Tyranidler tarafından ele geçirildikten sonra dünyevi tüm özelliklerini kaybederek biyolojik bir dehşet yuvasına dönüşen koridorlar, binalar Giger ve Alien estetiğinden ağır esintiler barındırıyor. Belki yaş olarak değil ama görsel olarak Skynet'in öldürücü robotlarına benzerliği yadsınamayan Necronların Terminator serisinden geldiğini varsayabiliriz. Az önce değindiğim gibi Necron lore hem kurgu hem tarihsel olarak pek çok kaynağa dayanıyor ki bunların bir kısmına başka bir videoda değineceğim. Ama estetiklerindeki ağır antik Mısır esintilerinin ardında her biri birer ruhsuz iskelet formlu ölüm makinesi. O nedenle Terminator filminin Necronların doğuşundaki rolünün hiç kimse yadsıyamaz. Tüm bu edebi ve popüler kültür esintilerinin yanında Warhammer 40K'nın bir de çok koyu tarihsel damarı var. Roma lejyonlarından Ortaçağ Engizisyonuna kadar uzanan o hikaye ise bir sonraki videoda siz Imperium'un sadık tebaasının karşısında olacak. O yüzden şimdiden beklemeye geçin diyebilirim. Sizce popüler kültür ve edebiyattan Warhammer 40K üzerinde en büyük ve en önemli etkiyi bırakan bu videoda bahsettiklerimden hangisiydi arkadaşlar? Engizisyon kitaplığından bulabildiğim tüm kaynakları bu videoda derledim ama benim atladığım kara kitaplıktan sizin gözünüze çarpan önemli bir esin kaynağı varsa yorumlarda mutlaka belirtin ki beraberce tartışalım.
Videoyu kapatırken kanala destek olan üyelere sonsuz teşekkür ediyorum. Ve her zamanki gibi şunu da unutmamanızı rica ediyorum.